Herkese selamlar. Bugün size Vietnam'daki yaşam maliyetleri, çarşı, pazar, market, konaklama, ulaşım gibi geçtiğimiz bir ayda deneyimlerim üzerinden aktarmaya çalışacağım. Öncelikle çarşı, pazar, marketten bahsedeceğim. Evime yakın bir pazar vardı. Bir pazar sabahı oraya gittim. Hi. Thank you. Benim gözlemim sadece Vietnam için değil, bu genel Asya ülkeleri olarak düşünebilirsiniz. Pek evlerinde yemek yapmıyorlar gibi düşündüm ben. Çünkü dışarıda yemek yiyen çok insan var. Tayland'da gerçekten böyle açık bir mutfak gibi ülke. Vietnam'da da keza öyle. Herkes dışarıda yemek yemeyi tercih ediyor. Ya da dışarıda hani pişiren insanlardan alıp küçük kaplarda evlerine alıp götürüyorlar. Kaldığım evde bir mutfak var. Kahvaltı benim için vazgeçilmez bir öğün ve her yerde böyle sevdiğim gibi bir kahvaltı bulamadığım için evde kendim yapmayı tercih ediyorum genelde kahvaltıları. Dışarıda da denedim elbette. Buradaki kahvaltı kültürü daha farklı. Bizdeki gibi bir hani Türk kahvaltısı tarzı kahvaltı yok ama farklı tabii ki küçük kafeler, restoranlar var. Yine oralarda kahvaltı bulabiliyorsunuz. Türk kahvaltısına yakın türde hazırlanmış kahvaltılar var elbette. Peynir yok. Yani peynir şöyle yok. Var tabii ki peynir ama daha az ve bizdeki gibi böyle çok zengin bir peynir çeşidi gibi düşünmeyin. Sandviç arasına konabilecek veya burger peyniri gibi peynirler var. İşte vegan peynirler de var. Pek tadı tuzu yok onların. Ben peynir çok seviyorum. Aslında laktoz intoleransım var. Süt ve yoğurt tüketmiyorum. Ama peynirden vazgeçemiyorum. Peynir yemeden de yaşayabiliyormuş insan. Fiyatlar konusuna gelirsek, Vietnam ucuz bir ülke. Genel olarak Asya ülkeleri ucuz. Yani bunu neye göre yapıyorum? Tabii ki hani Türkiye'ye göre kıyaslıyorum şu anda. Örnekler vereceğim birazcık hani canlandırabilmeniz için kafanızda. Dışarıda 2 dolara, 3 dolara tek bir öğün akşam yemeği yiyebiliyorsunuz. Ya da sabah kahvaltısı yiyebiliyorsunuz. Bu yerinden yerine göre değişiyor elbette. Daha turistik, plaja yakın yerleri tercih ederseniz 5 dolara, 6 dolara, 10 dolara kadar da çıkabilir bu rakamlar. Kişi başı olarak düşünün ama birazcık daha içerilerde, daha lokal insanların tercih ettiği restoranlar, kafeler varsa, daha turist bölgesinin birazcık daha dışına çıktığınızda rakamlar gittikçe düşmeye başlıyor. Şehrin her yerinde taze meyve suyu satan küçük kafeler, büfe gibi yerler var. Yaklaşık 1 dolara meyve suyu alabiliyorsunuz. Yine pazarlarda her şey var. Taze sebzeler, deniz ürünleri, her şey satılıyor. Tayland kadar yaygın değil kredi kartı kullanımı. Daha çok nakit bulundurmak işe yarar. Bir soru vardı yorumlarda, bankamatikten para çekebiliyor muyuz diye. Evet, çekebiliyorsunuz. Bankaların ATM'leri var. Oradan gidip kendi Türk kartınızla veya başka bir ülkeden de olabilirsiniz elbette. Onunla çekebiliyorsunuz. Ama kartınızı kontrol etmeniz, kendi kartınızın yurt dışına açık mı değil mi, yurt dışında kullanım için uygun mu diye kendi bankanızdan belki seyahat öncesi bu kontrolü yapmak çok daha iyi olur. Her keseye göre yemek var. Vietnam lokal yemekleri
geleneksel yemekleri zaten uygun. Onun haricinde farklı dünya mutfaklarının restoranlarını da bulabiliyorsunuz. Hani bir İtalyan restoranı da var, Hint restoranı da var. Hint restoranı özellikle çok fazla gördüm burada. Özbek, Tacikistan restoranı gördüm. 3 tane Türk kebapçı gördüm. Belki daha fazla vardır ama benim gezdiğim bölgelerde gördüklerim bunlardı. Bir küçük pastane vardı. Oradan bir iki defa böyle tatlı pasta almıştım. İtalyan usulü pastalar, tatlılar yapan bir yerdi. Cannoli is my favorite. Me too. I love it. İtalya'da pastacılık eğitimi almış. Yolum düştükçe oradan hep bir şeyler alıyorum geçerken. Türk mutfağı çok zengin bir mutfak. Bizim mutfağımız, Tayland mutfağı da dünyadaki en zengin mutfaklardan bir tanesi. Bu iki mutfaktan sonra Vietnam mutfağı biraz daha aroması daha düşük ve damak tadıma çok da uygun gelmedi. Deniz ürünleri burada çok fazla ve çok ucuz gerçekten. Her çeşit deniz ürününü bulabiliyorsunuz. Fiyatları yine ürününe göre değişiyor. Turistik bölgeler ve turistik bölgelerin dışına çıktığınızda birazcık daha düşebiliyor. Ama genel olarak baktığınızda ucuz. Onu söyleyebilirim. Kafeler nasıl? Kafeler oldukça güzel. Burada da yine çok ciddi bir expat topluluğu olduğu için onların ihtiyaçlarına yönelik internet altyapıları gayet güçlü. Coworking alanları varmış. Ben deneyimlemedim. Tatlış arkada bir bahçesi olan bir kafe buldum. Da arkadaşım var. O da dijital göçebe. Tayland'da tanışmıştık onunla da. Onunla birlikte geldik buraya. Ulaşım nasıl? Grab diye bir uygulama var. Asya ülkelerinde çok yaygın. Oradan araç ya da motor çağırıyorsunuz. Asya'nın Uber'i aslında ve çok ucuz fiyatları gerçekten. Yarım saat mesafedeki Hoi An'e gittiğimde de yine araç kiraladım ve yaklaşık $10 tuttu. Şehir içinde gittiğim yerler de genelde çok birbirine yakın yerler. Yani en uzak gittiğim yer şehir merkezinden, kaldığım evden Lady Buda'ya gittiğim gündü. Yaklaşık 18 dakikalık bir yolculuktu. O da motor tercih ettim. O da $3 tuttu. Toplu taşıma var mı bilmiyorum. Hiç görmedim burada. Sahilde bir metro girişi gördüm ama giren hiç kimseyi görmedim. Belki henüz inşaat aşamasında olabilir. Motor kullanmayı biliyorsanız tabii ki daha büyük avantaj olur. Yaklaşık $80, $100 aylık motor kiralayabilirsiniz. Sanırım benim de öğrenmem gerekecek motor kullanmayı, ben bilmiyorum. Asya ülkelerinde yaşamaya devam edeceksem. Motor sesine de gittikçe alışmaya başladım. İnsanız, uyum sağlayabiliyoruz bulunduğumuz yerlere. Belki doğru soru şu olabilir: uyum sağlamak istiyor muyuz? Ne kadar süre uyum sağlamak istiyoruz? Şehrin her yerinde farklı farklı küçük marketler var. 24 saat açık çoğu. İhtiyacınız olan her şeyi bulabiliyorsunuz marketlerde. Çok büyük süpermarket vardır belki ama bilmiyorum, görmedim. Alışveriş merkezi de var ve birazcık da konaklama seçenekleri ve konaklama maliyetleri hakkında. Yine önce kendi deneyimimi anlatacağım. Ben Airbnb'den sadece bir aylığına bir ev kiraladım. Gelmeden önce diğer seçenekleri de değerlendirmek için bir araştırma yaptım elbette. Dijital göçebeler ve lokal insanlar Facebook gruplarını kullanıyorlar her türlü iletişim için. Ben 3 ay kalacağım, daha uzun süreli kalacağım, daha uygun bir ev bulmak istiyorum derseniz yine Facebook gruplarına bakabilirsiniz. Orada hem ev sahipleri hem emlakçılar ilanlarını paylaşıyorlar. Gideceğiniz şehir özelinde arama yapabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Minimum 3 aylık kontrat, 2 aylık depozito ve ilk kirayı tabii ki önden istiyorlar. Kira fiyatlarına gelirsek, şimdi burada Airbnb ve normal ev sahibinden veya emlakçıdan kiralama ve uzun dönem, kısa dönemde fiyatlar değişecektir elbette. Benim kiraladığım ev yaklaşık ben $600 kiraladım bir aylığına. Ben kendi önceliklerime göre belirledim. Ona göre bir bütçe ve ona göre bir planlama yaptım.
Daha uyguna da bulabilirsiniz. Yaklaşık $200 aylık kirası olan evler var. Bunlar stüdyo daireler. $200 aylık kirası olan evler var. $300-400 olanlar da var. Yalnız yaşayanlar veya 2 kişi yaşayanlar için daha küçük tek odalı veya stüdyo daireler. Fakat 2 oda, 3 odalı evler de var. Birazcık daha fiyatlar tabii ki yükseliyor. Müstakil evler de var, apartman daireleri de var. Şehrin birazcık daha dışına çıktığınızda $1000 müstakil bir villa bulma imkanınız da var elbette. Ya da yalnız yaşıyorsunuzdur, daha küçük tek odalı bir yer benim için yeterli diyorsunuzdur. Belki aylık $100 bile uzun dönem kontrat yaptığınızda bulabilirsiniz bir daire. Genel olarak evet, ucuz mu? Ucuz. Benim bakış açıma göre, şu anki değerlendirmelerime göre. Sosyal hayat ve insanların tavırları, davranışları hakkında hala aynı fikirdeyim. Çok sakinler, çok nazikler, gerçekten çok barışçıl insanlar Vietnam halkı. Bir izleyicimizin yorumu vardı videolardan birinde. Mesafeli olmalarının altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi dil bariyeri diye. Gerçekten hani İngilizce bilmedikleri için mesafeli duruyorlar. Birazcık konuşmaya da çekiniyorlar. Hani ama rahat davranırsanız, gülümserseniz gülümsüyorlar. Onlar da konuşmaya çalışıyorlar bir şekilde. Ve yine başka bir izleyici yorum yapmıştı. Onu da gerçekten deneyimledim. Kaldığım sokakta sürekli kahve aldığım bir kafe ve birden fazla gittiğim bir restoran var. İlk gittiğimde biraz mesafelilerdi. Sonra ikinci gittiğimde birazcık daha gülümseme. Sonra küçük sohbetler etmeye başladık. Hatta onlar bana bir şeyler sormaya başladılar. Sosyal hayat ve sosyalleşme ile ilgili söyleyebileceklerim. Burada tabii dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Yalnız seyahat eden, tatile gelenler, 1 aylığına, 3 aylığına gelenler. Sosyalleşmek için en çok kullanılan platform Facebook. Facebook'ta etkinlikler düzenliyor insanlar ve orada sayfalarda yayınlıyorlar. O etkinlikleri oradan takip ediyorsunuz. Size uygun olan bir tanesine gidiyorsunuz ve orada insanlarla tanışabiliyorsunuz. Şöyle sorular da gelebilir aklınıza. Hani iş imkanı var mı? Gelsem oraya ne iş yaparım? Çalışabilir miyim gibi. Buraya gelen insanların genelde çoğu ya dijital göçebe, uzaktan çalışan benim gibi insanlar ya da seyahat eden insanlar, tatile gelenler. Çalışabilir misiniz bilmiyorum ama benim gözlemim açıkçası hani dil en büyük bariyer olacaktır. İngilizce bilmek yeterli değil. Vietnam dilini biliyor olmanız lazım ya da öğreniyor olmanız lazım. Olamaz mı? Olabilir tabii ki de. Neden olmasın? Birazcık da aslında kendi şansımızı kendimiz yaratıyoruz. Bakış açımızla, attığımız adımlarla kendimiz şekillendiriyoruz yolumuzu. 3 ay, 4 ay gideyim, kalayım ve birazcık dilimi geliştireyim, fırsat kovalayayım, iş imkanlarına bakayım dersiniz. Neden olmasın? Kalkar gelirsiniz. Burada bir bakarsınız belki 1. ayın sonunda size uygun bir iş bulursunuz. Hayatta her şey mümkün. Ben öyle düşünüyorum. Burada bakış açısıyla ilgili odağınız nerede? Araçlar güvenli. Arabaların çoğu yeni. Bindiklerimin hepsi çok temiz, yeni araçlardı. Grab şoförleri telefon numaranızı isteyebiliyor. Bunun da sebebi Grab'i aradan çıkarmak aslında. Turist olduğunuzu anlıyorlar ve bir sonraki seyahatiniz için sizinle iletişime geçmek istiyorlar. WhatsApp üzerinden hem kendi WhatsApp'ını veriyor, sizin numaranızı istiyor ve bir sonraki seyahatinize direkt beni ara. Ben gelir alır götürürüm seni daha ucuza. Açıkçası ben tercih etmedim güvenlik nedeniyle. Onun haricinde börtü böcek var mı? Evet var. Fakat softball de var. Reklam gibi oldu. Sivrisinek Tayland kadar yok burada. Hatta Bali kadar yok. Ben Bali'de hastanelik olmuştum ilk gittiğimde. Her yerimi ısırmışlardı ve alerji olmuştum. Hastaneye gitmiştim. İlaç, alerji önleyici ilaç ve bir takım kremler vermişlerdi. Tayland'da da çok var fakat burada geldiğimden beri çok fazla karşılaşmadım sivrisinekle. Şehir içinde çok fazla yok. Belki rüzgar olduğu için, deniz olduğu için, rüzgar olduğu için olmayabilir. Sadece yeşillik bir yerde, yine orada bir çekim yapıyordum. Sanırım bir önceki bölümdü. Orada ısırdılar. Bir sinek saldırısına uğradım. Bugün de şimdi burada bir kafedeyim. Burada da her yer yeşillik, ağaç, börtü böcek. Yani yeşilliğin olduğu yerde sinek var. O yüzden sinek kovucuyla geziyorum. Böyle hemen fıs fıs. Yapacak bir şey yok. Önlem almak iyidir. Hamam böceğine benzeyen böcekler var. Çok fazla değil ama gördüm. 7. katta oturduğum ev. Havalansın diye balkon kapısını açmıştım. O sırada içeriye girdi. Geceydi. Havluyla etkisiz hale getirdim ve uçuyordu. İsmini bilmiyorum böceğin. Hamam böceğine benziyor. Birazcık daha büyük ve kanatları var. Atladığım bir şey var mı, söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum.
Şu ana kadar deneyimlediklerimi elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur verdiğim bilgiler sizin için. Faydalı olacaktır ya da. Varsa hala benim atladığım veya merak ettiğiniz lütfen yazın, yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.